hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola. Merhaba Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Ben Bilgehan Demir. İyi seyirler diliyorum. UFC 320'de gecenin ana maçında Alex Pereira ve Dağıstanlı Ankalaev karşı karşıya geldiler. Bu bir rövanştı arkadaşlar. İlk karşılaşmada kazanan kim olmuştu? Ankalaev. Hem de muhteşem bir grappling ustalığı ve dengeli vuruşlarıyla rakibini 3 hakemin de ortak kararıyla yenen isim Ankalaev olmuştu. Ve Alex Pereira'dan hafif ağır siklet şampiyonluk kemerini almıştı. Champion of the world, ve sonrasında rövanş için anlaşmalar gerçekleşti ve her iki dövüşçü de geçtiğimiz hafta sonunda karşı karşıya geldiler ve tarihe damga vuracak bir sonuçla gece tamamlandı. Fight Club Türkiye'ye tekrar hoş geldiniz. Yayınımız başlıyor arkadaşlar. Maçın öncesinde her iki dövüşçü de karşı karşıya geldiler ve yüz yüze geldiklerinde, kıyafetli olarak yüz yüze geldiklerinde Alex Pereira'nın içinde gömleği yoktu, ceketi vardı ve Ankalaev de buna mı bir şeyler söyledi, artık başka bir şeyler mi? Ve orada her iki sporcunun da karşılıklı konuşmaları vardı. Her iki sporcu da kendi dilinde konuşuyor ama ikisi de birbirini anlamıyordu. Fakat buna rağmen rekabet en üst seviyedeydi. Hafif ağır sikletten bahsediyoruz. Hafif ağır siklette her iki dövüşçü de tartıya çıktı ve 92.7 kilo tartım verdiler. Bir görüntü ortaya çıktı ve bu görüntü şaşkınlık vericiydi. Neydi bu? Alex Pereira'nın bir gün içinde 13 kilo alıp 105 kilo tartılmasıydı ve bunu videoya çekip yayınladı. Vamos ver. Vamos ver. O peso? Bu ne demek oluyor? Bu ağır siklet Alex Pereira demek oluyor. Bir ağır sikletle hafif ağır siklet karşı karşıya gelmiş gibi bir şey düşünün sevgili arkadaşlar. İşte böylesine bir tartıdan sonra maç vakti gelip çatmıştı. touch gloves at this time. UFC'de umman karşılaşmaları 5 round üzerinden oynanıyor ve 5'er dakikadan 25 dakika. Böylesine bir heyecan beklenirken sadece ve sadece 80 saniyeyle sınırlı bir karşılaşmaydı bu. Normal hayat akışımıza baktığımızda ışık hızına bedel bir süreden bahsediyorum arkadaşlar. 5 roundluk 25 dakikalık bir mücadelenin 80 saniyede bitmesi normal hayat akışında 80 saniye ışık hızı demek arkadaşlar. Ankalaev immediately shoots. Oh my God! That'll do it! Alex Pereira back up. Mücadele başlar başlamaz Alex Pereira'nın yüz ifadesinde ve attığı low kicklerde rakibin üzerine yürümesiyle şunu anladık. Kimse karışmasın. Bu benim meselem. Der gibi gitti rakibin üzerine. Ve arkasından da yapacağını yaptı. Low kickler, çok sert darbeler denemek istedi ve arkasından bir yumruk kombinasyonu aldı ve Alex Pereira bir sağ yumrukla tam kulak dibinden Ankalaev'i yakalamaz mı? Yakaladığı anda da Ankalaev Dağıstanlı bir anda sendeledi. Yere düşer gibi oldu. Ankalaev yere düşer gibi oldu. Hemen bacaklarına sarıldı ve rakibini takedown yapmaya çalıştı. Ama Alex Pereira sprawl yapmaya bile, yani geri geri gitmeye bile gerek duymadan tekrar rakibine vurmaya devam etti. Ve bu onu Ankalaev'e yerde savunma yapmaya yöneltti. Ve arkasından ground and pound'lar başladı. Yumruk darbeleri, dirsekler, neler neler. Karşılaşma bu sonuçla bitti. Knockout. Teknik knockout da diyebiliriz. Karşılaşmanın hakemi Herb Dean. Herb Dean çok popüler bir hakem. Hatta bir otelde kavga çıkartmıştı ve kavga çıkarttığı sırada da polislere de herkese meydan okumuştu ve çenesine yediği yumrukla bir anda yerde kalıp otelde knockout olmuştu. İşte maçın hakemi oydu.
Jamal Hill karşılaşmasında da araya girmek isterken Alex Pereira'ya bırak, bu benim meselem der gibi yapmıştı. Yine burada Herb Dean araya girdi ama bu kez Alex'i dinlemedi, maçı sonlandırdı. Ground and Pound'ların havada uçuştuğu bir anda artık yeter dedi, acımasızca yumruklara bir son verdi Herb Dean. Alex Pereira bu galibiyetle birlikte ikinci kez hafif ağır siklette şampiyon olmayı başardı arkadaşlar. Bu çok önemli bir başarı. Ve 28 darbe indirdi rakibine. Ankalev'dense sadece 4 dokunuş geldi, öyle söyleyeyim. Gerçekleri konuşmak gerekirse. Böylesine üstün bir zafer elde etti Dağıstanlı'ya karşı. Maçtan sonra açıklamalar geldi. Karşılaşmadan sonra Alex Pereira ayağındaki bir sakatlığı gösterdi. Kırık mıydı, çatlak mıydı, başka bir şey mi olmuştu bilmiyorum. Ama ya ayak parmağı ya tarak kemiğinde bir kırık olduğunu veya çatlak olduğunu öne sürdü ve maçı bu şekilde tamamladığını iddia etti Alex Pereira. Ve bunun üzerine Ankalev'den de bir video geldi. Ankalev'in videosunda 20 gün önce kaburga kemiğinde bir kırık meydana geldiğini ve ameliyat geçirdiğini ortaya süren bir video çıktı. Ben kaburga kemiğim kırık çıktım bu maça açıklamasında bulununca işler değişti. Üçüncü maçın altyapısı olarak da nitelendirildi bu. İlk maçta Alex hazır değildi. Bu maçta Ankalev hazır değildi. Şimdi üçüncü mücadele için ortam hazır durumda gibi gözüküyor. Ama bu maçı mı yapacak üçüncü maçı, yoksa ağır siklete çıkıp Aspinall'e meydan mı okuyacak? Bununla ilgili de konuşacağız. Maçta sporcular kadar, dövüşçüler kadar ön planda bir isim daha vardı. Mark Zuckerberg. Facebook'un sahibi. Kaybedeni teselli ediyor, kazananı kutluyor. Hemen kafesin yanında onun görüntüleri de organizasyona damga vurdu. Maça UFC'nin hafif ağır siklet dünya şampiyonu olarak gelen ve Alex Pereira'ya 80 saniyede kaybeden Magomed Ankalev ikinci yenilgisini almış oldu. 2018 yılında 7 yıl önce Paul Craig maçında boğularak Triangle Choke'la mağlup olmuştu. Big triangle setup. O günlerden bugünlere 2018'den 2025'e 7 yılda ikinci yenilgisini almış oldu ama ilk kez knockout oldu. İkinci yenilgi çok mu mühim? Bence değil. Alex Pereira'nın da 3 yenilgisi var arkadaşlar. Ankalev bu işleri toparlayabilir. Tekrar geri dönebilir. Ve bu siklette şampiyonluğa tekrar oynayabilir. Kesinlikle bu potansiyeli var. Bakın Alex Pereira 3 yenilgiyi 16 maçta aldı. Düşünün. MMA'de, kickbox'ta yenilgilerin aslında sizi tekrar güçlendirdiğine de inanılıyor. Maçtan sonra yapmış olduğu açıklamada Ankalev ne dedi? Eğer Allah beni sınadıysa bu yenilgiyle bu ne demek oluyor dedi. Beni daha da güçlendirecek anlamına gelir bu dedi. Ama şunu da ekledi. Kötü günde gerçek olmayan dost görünümlü insanları da görmüş olduk dedi. Bu da bir göndermeydi yakın arkadaşlarına veya camiadan bazı kişilere. Declare the winner by TKO and Bakın dedim ya yenilgi kickboxta çok önemli değildir diye MMA'de. Alex Pereira'nın kickboxta 7 tane yenilgisi var arkadaşlar. 7 tane. Buna rağmen hem orta siklette hem de hafif ağır siklette Glory'nin dünya şampiyonuydu. Badr Hari 17 yenilgiye sahip bir adam ama baktığınız zaman dünyanın en büyük süperstarlarından bir tanesi olarak bilinir. Rebi Bonyaski K1'de 3 kez şampiyon olmuş bir adam ağır siklette. 20 tane yenilgisi var ama yine süperstar. Kickbox'un en büyük efsanelerinden. MMA'de de buna benzer bir sürü yenilgili yıldız sayarsınız. Adesanya yeniliyor, yeniyor. Neler neler. Alex biliyorsunuz maç yaptı onunla. Bir yendi bir yenildi. Knockoutlar. İsrail Adesanya demişken 80 saniyede gelen knockout için bakın nasıl bir tepki gösterdi. Bro, he's on. He's on. Go Herb. Yeah, on top. That's it. It's over. Ankalev'den bir şey koparmayacak bu yenilgi. Yenildiği adam Alex Pereira.
Alex Pereira'nın komple bir dövüşçü olduğunu söyleyebilirim. 2012'de başlamış olduğu profesyonel kickbox kariyerinde 3 sene geçmemişken 2015'te MMA maçlarına başladı. Adam 4 maç sonra MMA'de UFC'nin kapısındaydı ve UFC onunla kontrat yaptı. O gün bugün adam UFC'de inanılmaz işler başarıyor. 40 tane kickbox mücadelesi yapmış. Bir tane araya 2017'de boks karşılaşması da sıkıştırmış, kazandığı bir maç o. MMA, kickbox, boks, her şey var adamda. Alex Pereira'da. Böyle bir karakter. Poatan Pereira! Brezilyalı Alex Pereira ile Dağıstanlı Magomed Ankalaev arasındaki UFC'nin hafif ağır sikletteki bu şampiyonluk mücadelesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentindeki T-Mobile Arena'da gerçekleşti arkadaşlar. Tam 19.081 biletli seyirci bu karşılaşmayı salondan takip etti. Bu büyük arenadan. Ve Ankalaev 2.800.000 dolar, Alex Pereira da 3.050.000 dolar kazandı bu karşılaşmadan. Alex Pereira 80 saniye içinde Ankalaev'i knockout etti. Peki sırada ne var? Hafif ağır siklette devam edip o sikletin diğer dövüşçüleriyle mi karşı karşıya gelecek? Ki bence buna artık hiçbir şekilde gerek yok. Yaparsa Ankalaev'le bir rövanş yapması lazım. Olursa Jiri Prohaska ile mesela yapabilir. Maçı hemen kafesin yanından izlemişti. Onun dışında hafif ağır siklette kendini ispatlayabileceği hiçbir şey kalmadı Alex Pereira'nın. Tartıda 93'ten 105'e çıkmadın mı? Çıktın. O zaman 105'te kal. Hatta biraz daha kilo al ve ağır siklette Thomas Pinal'in rakibi ol. Ve Beyaz Saray'da yapılacak tarihi UFC gecesinde boy göster. Yapılması gereken bence bu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama böylesine bir durum hepimizi çok mutlu eder. Kapısında bekleriz yani. Öyle söyleyeyim. Gün sayarız. Öyle bir maç olsa. Bunu herkes yapar. Bence böyle olması lazım diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ağır siklette Thomas Pinal'la oynamadan önce başka bir maç araya sıkıştırır mı? Ağır sikleti bir tecrübe eder mi? Onu bilemiyorum. Bu kadar meydan okuyucu bir şeyi yapar mı Aspinall'le dövüşmek? O da çok zor bir olay. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Thomas Pinal ile John Jones arasındaki ağır siklet mücadelesi ne oldu? Neden Alex Pereira ile Thomas Pinal maç yapıyor diye soracak olursanız şöyle bir cevap vereyim. Sevgili arkadaşlar, normalde John Jones ile Thomas Pinal karşı karşıya geleceklerdi. Bununla ilgili de inanılmaz diyaloglar yaşanmıştı. Sözleşme imzalanma aşamasına geldiği sırada John Jones bir anda çıktı, dedi ki ben emekli oldum, bıraktım. Dana White çıldırdı. Dana White biliyorsunuz John Jones'u her daim pound for pound listesinde, yani siklet gözetmeksizin en iyi dövüşçüler arasında 1. sıraya yazar onu hep. Dana White aşık derecesine, evladı derecesine sevdiği John Jones'la küstü ve onu resmen refüze etmeye başladı. Ve bir açıklama: Beyaz Saray'da tarihin en büyük UFC dövüşleri yapılacak diye. John Jones bir anda Beyaz Saray'da dövüşmek istiyorum, geri dönüyorum diye bir açıklama yapsa da Dana White bunu görmezden geldi. John Jones'u şu anda yok sayıyor. Bu yüzden Thomas Pinal ile John Jones arasındaki mücadeleye biraz hayalperest olarak bakılıyor. Belki de bir senaryo, bilemiyoruz. Son anda çıkacaklar, diyecekler ki tamam kabul ediyoruz, Thomas Pinal, John Jones Beyaz Saray'da karşı karşıya geliyor da diyebilirler. Çünkü bu konu çok konuşuluyor. McGregor orada dövüşmek için 100 milyon dolar isterim gibi abuk subuk bir laf etti. Hani UFC'de böyle paralar yok. Floyd Mayweather'la dövüştüğü zaman 100 milyon aldı, okey, ama zaten UFC'den istemiyorum, Amerika Devlet Başkanı'ndan istiyorum bu parayı diyerek de McGregor kendini savunmuştu. Ben şunu düşünüyorum: Alex Pereira mutlaka ağır siklette dövüşmeli artık. Kesinlikle. Hafif ağır siklete artık bakmaması lazım. Biraz geç oldu bu yayını sizlere aktarmam ama sonuç itibariyle pazar günü Kerim Engizek'in Oktagon'da yapmış olduğu tarihi yarı final karşılaşmasını sizlere o gün içinde aktarabildim. Tabii ki bir seçim yapmam gerekiyordu. Alex Pereira, Ankalaev, Kerim Engizek maçı. Açıkçası kalbim o tarafa gitti. Çok yoğun bir iş dönemi. Reklam filmleri çeken bir prodüksiyon şirketim var. Bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. O işlerle uğraşmak zorundaydım. Ama fırsatını buldum ve hemen Alex Pereira, Ankalaev karşılaşmasının ayrıntılarını sizler için hazırladım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz de altta mutlaka yorumlar yazın. Eksik bıraktığım bilgiler varsa mutlaka ama mutlaka siz bunu altta yazın.
Benim hepsine yetişme şansım yok biliyorsunuz. Yanlış bir bilgi verdiysem onu da düzeltin. Ama program bu şekilde sona erdi. Hepinize selamlar gönderiyorum. Mutlaka ama mutlaka yorum yapın. Beğeni yapmak isteyen beğeni yapsın. Çünkü onlar olunca hemen böyle bir hızlı bir izlenmeye dönüşebiliyormuş. Ve bildirimleri mutlaka açın ki böyle videolar hazırlanır hazırlanmaz, yüklenir yüklenmez tıng diye size hemen böyle bir bildirim gelsin. Siz de açın videoyu izleyin arkadaşlar. Herkese de tavsiye etmeyi unutmayın kanalımızı. Selamlar gönderiyorum. Kerim Engizek'le ilgili hazırlamış olduğum videoyu da yine kanalımızda bulabilirsiniz. Dominik hamburgerle yapmış olduğum maçın tüm ayrıntılarını bulabilirsiniz kanalımızda. Hoşçakalın. Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.